Kafası bir bal küpü içinde İstanbul'a gönderildi, mezarı açıldığında boş bulundu ve halk hala onun geceleri karanlıkta dolaştığına inanıyor. Osmanlı tarihi kayıtları ondan Kazıklı Voyvoda olarak bahseder, Avrupalılar onu cadı olarak tanır, Romenler için ise bir kahramandır. 20.000 kişiyi canlı canlı kazıklara geçiren, Osmanlı elçilerinin sarıklarını kafalarına çivileten, Fatih Sultan Mehmet'in kan kardeşi olduğu söylenen ve ölümünden yüzyıllar sonra bile vampir efsanelerine ilham veren bu adamın gerçek hikayesi, Bram Stoker'ın Dracula romanından çok daha karanlık. İşte Vlad Tepes'in dünyayı dehşete boğan gerçek hikayesi. Dracula ismi ilk olarak yazar Bram Stoker'ın 1897 tarihinde kaleme aldığı Dracula romanında geçti. Roman karakteri gibi görünse de tarihte Dracula ismi gerçekten geçer. Hem de bizim tarihimizle oldukça bağlantılı bir şekilde. Vampir hikayelerine konu olan Dracula'nın asıl adı Vlad Tepes, namı diğer Kazıklı Voyvoda'ydı. Adını ise bu dehşet ile anılan kişinin esirleri uzun kazıklara geçirmesinden aldı. Tarihte Dracula, Karpat Dağları'nın ortasında bulunan Transilvanya'da Prens 3. Vlad'ın dedelerinin Eflak bölgesinde yaşadı. Transilvanya, Romalıların koyduğu bir isim olup ormanların ötesindeki ülke anlamına gelir. Vlad'ın kökleri incelendiğinde ise 11. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Ailesi Eflak bölgesinin en köklü ve güçlüsüydü. Moğol istilası sırasında Anadolu'ya gelen Osmanlı Türkleri, Bizans ve Rumeli toprakları üzerine akın yaparak kısa sürede Tuna kıyılarına dayanmıştı. Yeni yerler arayan Türk akıncıları karşısında 3. Vlad'ın ataları çaresiz kalıp Türk tabiiyetine girmişlerdi. Ancak Dracula'nın babası 2. Vlad, Osmanlı egemenliğini tanımıyordu. Baba 2. Vlad, 1431 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı müttefik bulmak için Almanya'nın Nürnberg şehrinde bulunan, Avrupa'nın çeşitli ülkelerini yöneten kraliyet ailelerinden gelen prenslerin kurduğu Ejderha Tarikatı'na katıldı. Adı geçen tarikat günümüzde halen devam etmekte, faaliyetlerini vakıf adı altında sürdürmektedir. 2. Vlad'ın asıl amacı Osmanlı akınlarını durdurup ülkesini korumaktı. Bu örgüte girdikten sonra ejderha sembolünü ailenin simgesi yapınca kendisine Roman dilinde ejderha manasına gelen Dracul ismi verildi. Bu nedenle onun oğullarına ejderhanın oğlu manasına gelen Dracula adı verildi. Böylece Prens 3. Vlad doğduğundan itibaren Dracula lakabıyla anılmaya başlandı. Daha sonra 2. Vlad Osmanlı saldırıları karşısında pes ederek tekrar Osmanlı İmparatorluğu'na bağlandı. Dracula yani 3. Vlad 11-12 yaşındayken babasının Osmanlılarla yaptığı anlaşma gereği takvimler 1442 yılını gösterdiğinde küçük kardeşi Radu ile birlikte Osmanlı'ya rehin olarak gönderildi. Dracula önce Kütahya'da bulunan Eğrigöz Kalesi'ne, daha sonra Tokat Kalesi'ne, ardından da tarihin görmüş olduğu en büyük fatihi olan Şehzade Mehmet'in yani Fatih Sultan Mehmet'in yanına gönderildi. İşte asıl efsane burada başladı. Şehzade Mehmet ile birlikte eğitim alan Dracula'nın Fatih Sultan Mehmet ile kan kardeşi olduğu söylenir. Dracula yani Prens 3. Vlad 1448 yılına kadar Anadolu'da kaldı. Osmanlı'dayken sürekli öldürülme korkusu yaşadığı, bu dönemde aklını yitirip sadistleştiği ve psikopatlaştığı düşünülmektedir. 1448 yılında 3. Vlad'a 2. Kosova Savaşı sonrasında Osmanlı'ya destek vererek Eflak Bey'i olması sağlanmak istendi. Ancak Macar destekli Eflak Voyvodası 2. Vladislav tarafından genç Vlad yenilgiye uğratılınca sürgün edildi. 1456 yılında ise Osmanlı İmparatorluğu Belgrad'ı kuşattı. Macar kralı Janosch ise Belgrad kuşatmasını kaldırmak için bölgeye geldi. Janosch 3. Vlad'a bir ordu verdi ve Eflak'ı savunmak için bıraktı. Bu karışıklıktan faydalanan Vlad Tepes, namı diğer Dracula, Eflak'a sefer düzenledi ve 2. Vladislav'ı öldürerek yeni Eflak Voyvodası oldu. 3. Vlad 1456 yılında Eflak tahtını ele geçirdi. 1462 yılına kadar tahta kaldı. Dracula'nın ilk icraatı ailesini öldüren ve kendi otoritesini sınırlayan yerel boylarla hesaplaşmak oldu. Düzenlediği Paskalya kutlamaları bahanesiyle davet ettiği bütün boyları ziyafet bahanesiyle kandırıp onları yakalayarak zindana hapsetmiş. Daha sonra bu esirleri meşhur Dracula şatosu yapımında çalıştırdı. Rivayete göre pek çoğunun cesetleri bu meşhur şatonun duvarları arasındadır. Aile düşmanı olan Daneşli üyelerini bizzat kendi elleriyle öldürdü. Dracula, otoritesini sağlamlaştırmak için hükümdarlığı boyunca uyguladığı terörle her yere korku salmaya başladı. Rus topraklarında Türkiye'ye, Almanya'dan hatta Vatikan'a kadar Prens Dracula'nın işkenceleri söylenir oldu.
Ülkeden kaçan herkes onun işkencelerini anlatıyordu. Hatta Transilvanya'daki Almanlara karşı yaptığı işkenceler nedeniyle daha kendi yaşarken bile korku hikayelerinin kahramanı oldu. Kont Drakula için o dönemde yazılmış masallar bile günümüze kadar ulaştı. Vlad Tepes'in vahşet hikayeleri o kadar ünlenmişti ki 15. yüzyılın sonlarında Almanya ve İtalya'da onun işkence sahnelerini resmeden ve detaylı olarak anlatan erken dönem gazete haberciliğinin örnekleri sayılabilecek resimli broşürler basılıp parayla satıldı. Katoliklerden bir prenses ile evlenip Katoliklerin de desteğini alması, himayesini genişletmesiyle Macar kralının da desteğini aldı. 1459 yılından itibaren Osmanlı'ya ödemesi gereken vergiyi ödememeye başladı. Bununla birlikte Osmanlı ile Drakula arasında Eflak'ta 3 yıl sürecek savaşlar baş gösterdi. Bu süreçte Tuna etrafı adeta cehenneme döndü. Drakula için sonun başlangıcı Osmanlılara saldırmak oldu. Kazıklı Voyvoda 1460 ila 1461 yılları arasında Tuna Nehri'ni geçerek bölgede katliamlar yaptı. Kendi ifadesine göre bu dönemde 23.000 dolayında Türk ve Bulgar'ı öldürdü. Osmanlı İmparatorluğu'na karşı yürüttüğü savaşlar esnasında kendi ifadesine göre 20.000 Osmanlı askerini kazıklara geçirdi. Bu psikopat Osmanlı elçileri onun karşısına geldiklerinde sarıklarını çıkarmadıkları gerekçesiyle elçilerin sarıklarını kafalarına çiviletmişti. Bunun üzerine 1462 yılında Sultan II. Mehmet Eflak Voyvodası yani eski kan kardeşi üzerine sefere çıktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun Vlad Tepes üzerine ilk Eflak seferinde Mahmut Paşa'nın hatıralarına göre Osmanlı ordusu Eflak'ın başkenti Targovişte'ye yaklaştıklarında Fatih Sultan Mehmet ve ordusunun 5 kilometre boyunca kazıklara geçirilmiş cesetlerle karşılaştığı, yaklaşık 20.000 kazığa geçirilmiş cesedi gören ordunun psikolojisinin bozulup askerlerin aklını yitirme noktasına geldiği ancak vazgeçilmeyerek Targovişte kalesini aldıkları kaydedilmektedir. Yine Vlad kaçarken Fatih Sultan Mehmet'e suikast girişiminde bulundu. Yanlış çadıra saldırdığından başarısız oldu. Osmanlı askerleri 6 Haziran 1462 günü Targovişte kalesini alınca Vlad yani Drakula daha fazla dayanamayıp Macaristan'a kaçtı ve kardeşi Radu tahta geçti. Bu sefer sonucunda Eflak tekrar Osmanlı'ya bağlandı. Fatih Sultan Mehmet'in saldırısından çekinen Macar kralı Corvinus Drakula'yı tutuklatıp hapsetti. Drakula 12 yıl boyunca tutsak kaldı. 1475 yılında kardeşi Radu ölünce Drakula için tekrar bir umut doğdu. Tahta geçmek ve Macar desteğini almak için Katolik olmayı seçti. 1476 yılında Eflak'a dönerek tahtı ele geçirdi. Vlad Tepes'in tekrar Eflak Voyvodası ilan edilmesinden sonra kaldığı yerden devam etmeye çalıştı. Osmanlı akıncıları bu durumda tekrar sefere çıktı ve Drakula Osmanlı akıncıları Deliler tarafından Aralık 1476 Bükreş yakınlarında Balteni'de öldürüldü. Osmanlı ordusu Romanya'yı ele geçirince Vlad'ın kafasını kesmiş ve İstanbul'da bir kaza geçirdi. Ardından İstanbul sokaklarında başı kaza geçirilip dolaştırıldı. Efsanenin ilginç çıkış noktası burasıdır ki Drakula'nın cesedinin canlandığı söylendi. İstanbul'a götürülen ve kaza geçirilen yüzünün üzerinde bir bez parçası bulunduğundan Drakula'nın geceleri dirildiği iddia edildi. Aslında Drakula'nın cesedi ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak olay Vlad'ın ölümünden sonra efsaneleşti. Cesedin akıbeti meçhuldür. Rivayete göre Drakula'nın kafası bir bal küpü içinde Osmanlı'ya gönderildi. Bir başka rivayete göre ise Drakula Osmanlı'ya sağ gönderilmiş, kafası Edirne'de kesildikten sonra şehirde ilginç olayların baş göstermesi üzerine cesedi bir grup Bulgar rahibe verildi. Drakula'nın cesedi Bulgar kilisesine gömüldüğü iddia edilmektedir. Ancak net bir bilgi yoktur. Ülkesinde cesedinin Romanya'daki Tuna üzerindeki bir mezarlığa gömüldüğü biliniyordu. Ama ölümünden birkaç yıl sonra yörede bazı ilginç olaylar baş gösterince halkın isteği üzerine mezarı açıldı ve boş olduğu ortaya çıkınca vampir söylentileri yayıldı. Bunun dışında Drakula'nın birçok benzerinin bulunduğu, hatta Türk ordusunun bu şekilde yanıldığı bile söylenir. Eğer bu söylence doğruysa idam edilen Drakula gerçek kişi olmayabilir. Kalbine kazık çakılarak idam edilen kişinin nereye gömüldüğü belli değildir. Bu kişi gerçekten Drakula mı yoksa başka biri mi? Hatta bugün Napoli'deki mezarın bile Kont Drakula'ya ait olduğu öne sürülmektedir. Roman kayıtlarında cellat olarak tanımlanan ve Almanlar tarafından cadı, Türkler tarafından ise kazıklı voyvoda olarak adlandırılan Drakula işkenceleri ile adını duyurmuş.
oturmuştu. Drakula'nın en sevdiği işkence yöntemi kazığa oturtmaktı. Ziyafet sırasında kazığa oturtulan insanları seyrettiği, bu durumun resimlere bile konu olduğu söylenir. Kaplar içinde öldürdüğü insanları pişirip kalan kalabalığa zorla yedirdiği iddiaları da mevcuttur. Kazığa canlı olarak geçirdiği esirlerden akan kanlarını fıçılara doldurup şarap içtiği söylentisi Vlad Tepes hakkında vampir efsanesinin oluşmasına neden oldu. Romanya'ya dil öğrenmek üzere gelen 41 Alman gencini casus olabileceği endişesiyle kazığa vurdurması da bilinmektedir. Drakula Osmanlı ordusu üzerine gelirken cüzzam, veba, tifo ve frengi gibi bulaşıcı hastalığı olan kişileri Türk kıyafetleri giydirerek Osmanlı ordusunun içine sokardı. Bu sayede bir nevi biyolojik savaş yapıyordu. Vlad Tepes her ne kadar deli görünse de oldukça kurnazdı. Drakula'nın şatosu incelendiğinde gizli bir geçidin bulunduğu ortaya çıktı. 1900 yılının başında bulunan geçit, ikinci ve üçüncü katları birleştiriyordu. Böylelikle Drakula bu gizli geçit sayesinde kendini esrarengiz güçlere sahip biriymiş gibi gösteriyordu. Şatonun ikinci ve üçüncü katlarında yaptığı toplantılarla herkese duvarların içinden geçebildiğine inandırmıştı. Kazıklı Voyvoda kendi topraklarında hırsızlık ve yolsuzluğa karşı o kadar sert tedbirler uyguladı ki halkın bir altın kupayı Bükreş'teki bir çeşmenin başında günlerce bırakıp kimsenin çalmaya cesaret edemediği rivayet edilir. Vlad Tepes, kazığa geçirilmiş binlerce kurbanının bulunduğu ormanlık alanda en güvendiği soyluları ile birlikte ziyafet masası kurup sakince yemek yerken yemeği sırasında cesetlerden yayılan kokudan şikayet eden bir soyluyu da hemen oracıkta kazığa oturttur. Peki Kazıklı Voyvoda'nın hikayesi Bram Stoker'ın kulağına nasıl ulaştı? Bu noktada karşımıza tarihin en ilginç casuslarından biri çıkıyor. Arminius Vamberi, Macar asıllı Yahudi bir gezgindi. Aynı zamanda 12 dili akıcı konuşan bir Türkologtu. Osmanlı coğrafyasının her yerinde dolaştı. Hatta Anadolu'da tarikat lideri olacak kadar İslam dinine hakimdi. Bu adam İngiltere için çalışan bir casustu ama casuslukta o kadar ustalaştı ki Derviş Reşit Efendi adını alarak İslam alimleriyle fıkıh tartışmalarına bile giriyordu. Vamberi'nin yeteneği ona Osmanlı Sarayı'nın kapılarını açtı ve Sultan Abdülhamit'in dostu oldu. Sarayda İngilizlere istihbarat sağladı, Doğu vilayetlerde Rusların Hindistan'a inmesini engellemek için casusluk yaptı ve hiç kimse gerçek kimliğini fark etmedi. İşte bu adam İstanbul'da yaşadığı dönemde öğrendiği Fatih'in baş düşmanı Kazıklı Voyvoda'nın hikayesini Bram Stoker'a anlattı ve Drakula efsanesi böyle doğdu. Kazıklı Voyvoda yani Vlad Tepes Romanya tarihi için kahramandır. Öyle ki yakın dönemde Romanya ordusu ürettiği bir helikoptere onun ismini verdi. Geçtiğimiz yıllarda bir grup iş ve bilim adamı Romanya hükümetine vampirin gerçek olduğunu ve tedavisinin bulunduğunu iletmiş, hükümetten Drakula'nın mezarının açılmasını istemişti. Ancak Romanya hükümeti cesedin Drakula'ya ait olmadığını belirterek teklifi reddetti. Romanya'da halk arasında Kazıklı Voyvoda'nın hala yaşadığına ve geceleri karanlıkta dolaştığına, kendisi gibi ölümsüz adamlarla toplantılar yaptığına inanılmaktadır.